bilimle uğraşan insanlar neden ateizmi daha yoğun seçiyor? Varlığa dair bunca ciddi deliller varken neden inanamıyorlar? Hatta şu bir gerçek, inanmayan kitlenin ciddi bir yüzdesini bilimle uğraşan insanlar da oluşturuyor hakikaten. Hepimiz üniversite okuduk. Üniversitede derse giren hocalar vesaire. Herhalde burada hangimiz yüzdelesek inanmayan yüzde daha fazlaydı diye bir oran çıkıyor. Ben Ege mezunuyum. Tabii bu bütün fakülteye bir genelleme olamaz da denk gelen. Kaç hoca girdiği şey işte o zamana kadar. İlla derste bu konulara bir muhabbet esnasında değiniliyor. Hiç unutmam, bir profesör, matematiğin kendisi bir ilahtır falan. Bu cümleleri hatırlıyorum. Başka bir hoca vardı. Fransa'da eğitim almıştı bu cihetlerde. İlah sizsiniz evladım. Daha sonra yine tıp alanında birisi aklımda. İşte bir şeyler nasıl gidiyor dediğinde yani hayırlı olacak inşallah falan. Ne inşallahı? Sensin, yaratıcı da sensin, dünyada sensin. Olayı ve haberi hatırlarsınız diye tahmin ediyorum. Namaz kılıyorduk üniversite zamanında Ege'de. -1. kat yani. Zemin giriyorsun, -1 bir yer var. Oraya işte seccade, karton, cep seccadesi ne bulursak atıp namaz kılıyorduk birkaç arkadaş orada. Astronomi bölümüyle matematik aynı binadaydı. Oradan bir tane profesör taktı bizim namaz kılmamızı oradan. Ardından çelik kapı vurdurmuştu, dışarıda kılıyorduk falan. O da yetmedi derken en son hem benim sınıf arkadaşım hem ev arkadaşımdı. Hem okuyordu hem evliydi kendisi. Onun eşinin başörtüsünü açmıştı şöyle çekerek. Haberleri hatırlarsınız belki o dönemlerde. Neden böyle oluyor yani? Şimdi bize göre çok aşikarane deliller var gözümüzün önünde. Ama bu insanlar nazarına baktığında inanç biraz uzak gibi geliyor. Öncelikle bence şunu ayırmamız lazım. O insanlar veya bu hepimiz için belli alanlarda geçerli olabilir. Allah'ın vergisiyle bir zeki de olabilir. Orada kabiliyeti de artıyor olabilir. Mesela bir fizik alanında veya bir astronomi alanında veya bir matematik alanında. Şimdi bu adamın bu alanda çok iyi olması ve orada araştırmacı olması demek dışarıdaki hayatı ve o hayatın anlamını da aynı mantıkla sorguluyor demek değil. Bence buraları ayırmamız lazım. Kendi alanında bir sorgu sistemi var. Atom, partikül. Ama bunu madde olarak okumak başka bir şey. Kitap olarak okumak bambaşka bir şey. Yani burada madde ve manayı bence birbirinden ayırmamız lazım. Madde ayrı bir şey. Mana, sanat, onun farklı şekilleri başka bir şey. Şimdi kana sadece kan cihetiyle baktığında bir madde olabilir. Ama şu an kandan bizim hastalıklarımız, sancılarımız ve bütün değerlerimizi teşhis edebiliyorlar değil mi? Bu cihette kan kitap oldu resmen. Bir de bunun sanat yaratılışı cihetiyle baksan, vücudumda 5 kiloluk bir şey benim hayatta kalmama ciddi bir vesile. Şimdi bu manalar derinleştikçe artık bir kitap haline dönüşüyor. Bir alanda derinleşmiş fizik, biyoloji, kimya, matematik, insan yaratılışı sosyal anlamda niye geldim, ne varım, amacım nedir, ontolojik anlamda sorguluyor mantığını bence çıkarmamamız lazım. Bunu genellemememiz lazım. O adam o alanda gelişmiş olabilir. Hatta belli alanlarda zihni fazla yoğunlaşan bir insanın dışarıya algısı daha fazla kapanabilir ve böylece hayatın anlamını sorgulamaları daha zor bile olabilir diyebiliriz. Şu örneğim abes olabilirse kusura bakmayın. Mesela otizm bir arkadaş düşünelim. Akıl Oyunları filminde bir matematikçi var. Matematik alanında muazzam. Camdaki buhardan bir şey bir mana görüyor, başka olaylardan bir mana görüyor ama çevreyle ilişkisi nasıldı? Hatırlar mısınız? Çok kötüydü. Veya başka bir örnek verelim. Alan Turing mesela. Bilgisayarın mucidi diyebiliriz. Bilim alanında akıllara zarar bir insan ama sosyal ilişki, hayatın anlamını sorgulama noktalarında o kadar iyi değil gibi gözüküyor. Demek bir insan aksine bir ilim alanında kesbi muharefet etse bütün dikkati oraya gittiğinden dolayı sosyolojik anlamda, psikolojik anlamda hayatın anlamını sorgulamayı eksik yapmış da olabilir. Yani şu termosu bir adam mükemmel bir şekilde üretiyor diye hayatın anlamını da aynı düzenlilikte bulabilecek diye bir kaide varamayız. Birisi maddenin incelenmesi, birisi hayatın anlamının sorgulanması. Sanmayın ki bilim insanı olunca hayatı daha muazzam bir şekilde sorgularsınız. Bu başka bir yetenek, bu başka bir kabiliyet. Yani böyle düz mantığı umuma teşmil etsen insan şunu da beklemesi lazım. Ya bu adam ne güzel doçent olmuş. Şu havuza 5 metreden 3 taklalı atlayamıyor falan. Onun ne alakası var yani, o başka bir yetenek. Maddeyle uğraşmak, onu sorgulamak. Ama ne için yaratıldım, niye varım yani hayatı sorgulamak başka bir yetenek oluyor. Şöyle bir tez de sunuyorlar ortaya bazen. Diyorlar ki Türkiye'de doğan bir insanın İslam'ı seçme olasılığı, ihtimali daha yüksek. Doğru mudur? Doğrudur. Yüzdeye vurduğunda değil mi? İstatistik olarak doğrudur. İngiltere'de doğan birisinin ise İslam'dan uzak yaşaması, hatta büyük ihtimal hiçbir batıl bile olsa inancı bile umursamadan ya ne inanması falan deyip bunların hiçbirini sorgulamadan bir hayat sürmesi daha büyük bir ihtimal. Doğru mu? Doğru oran olarak. Bu oranlara bakarak din sosyolojiktir diyorlar. Şimdi bu oran aslında sadece dinin değil, inançsızlığın da biraz sosyolojik olduğunu ortaya koyabilir ama burada bence bu oranlardan çıkarmamız gereken başka bir durum var. Demek ki insanların çoğu sorgulamadığından bulunduğu coğrafyaya hemen uyum sağlıyor. Yani nerede neşet etse insan oraya uyum sağlaması bence sorgulamadığını gösterir. Neyi sorgulamadığını? Hayatın amacını. Niye geldim, niye varım,
Allah'ım ben buraya niye gönderildim diye. Bir insan şu tableti yapabilecek kadar zeki diye her şeyi aynı kalitede yapabileceğini göstermemesi lazım. Bence bunları birbirinden ayırırsak insanlara da bu manada tam hakkını teslim etmiş olabiliriz.